Sen ne kadar zekisin ya. Oğlum ben sırf akıllım. Bende de normalde olur öyle akıllar ama Ben de hiç olmaz, denk geldi. muazzam ya. Evet. Evet. Star, yollardayız. Aynen kardeşim. Gidiyoruz yine gece gündüz. Nereye gidiyoruz? Of'a gidiyoruz. Of'ta. Dünyanın merkezine. Aynen. Of Cumhuriyeti'ne Of gidiyoruz. Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Havada bayağı bir yağışlıydı bizim orada. Şimdi birazcık açıldık şeye doğru, Rize'ye doğru. Yağmur kaldı gibi. Aynen. Evet, niye gidiyoruz Of'a? Anlat bakalım. Of'a bir etkinlik için gidiyoruz. Orada öğrenci arkadaşlarla bir sohbet, muhabbet şeklinde bir araya geleceğiz aslında. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Bizim unuttum adını ya Hakan hocam. Hakan hocamın davetiyle gidiyoruz. Hem tanışacağız oradaki arkadaşlarla hem işte bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız falan. Klasik sohbetler, muhabbetler. Aynen. Bazen bana çok boş geliyor bu işler. Yani anlaşılıyor mu hikaye çok emin olamıyorum ama işte bir kişi bile etkilense ya da şey olsa iyi hissediyor insan. Katılıyorum. O Peki yüzden üstümüze düşeni yapacağız Aynen genç öyle. kardeşlerimize. gündem yine muhtemelen her zamanki gibi yapay zekadır. Ya vallahi billahi ya. Yapay zekadır. Ne demeliyiz? Şu anki durumu ne yapay zekanın? Bayağıdır böyle bir sohbet etmiyoruz. Aynen. Son Ya sohbetimizin videosunu atmış mıydık? Ben hatırlamıyorum. Bu yaklaşık bir sene önce falan çekmiştik. Attık Belki onu. attık onu değil mi? Hatta- Bu Cursor'ı falan yana anlatıyorduk. aynen öyle. Oradan ne hallerdeyiz şu an. Evet, bir güncelleme niyetinde bir videoda olmuş olur. Ya ben nasıl söyleyeyim? Hissim gitti yani. İlk başta birazcık şeydim. Çok hızlı bir sürü şey içine aldı ya. Hı hı. Yani dedim bu böyle giderse herhalde yani gerçekten bize ihtiyaç kalmayacak. İlk başlardan bahsediyorum. Çünkü çok böyle sihirliymiş gibi hissediyordum. Şimdi tamamen bir library kullanmaktan farkı yok yani. Yani bunu şundan söylüyorum yani. Diyelim ki işi hızlandırmak için bir işte Shotziyen gibi bir UI kullanıyorsun ya da ne bileyim bir ORM kullanıyorsun yani. O bir araç ya. Evet. Bir araç olarak tamamen konumlandırdım ben onu Evet. kendime. Yani hayatımızın bir parçası oldu artık o kesin. Yani Aynen. elimiz kolumuz oldu da Ama diyebilirim. araçtan fazlası değil şu anda. Evet, Yani tabii. öyle çok dramatik bir oyun değiştirici Evet. evet. Ama bağlamında söylüyorum ben bunu. Nasıl söyleyeyim? Ya günün sonunda yaratıcı bir zeka olmadığı için ortada. Aynen öyle. Tamam. Yani Günün insanı sonunda- tamamen bypass edecek bir şey değilmiş gibi Yani duruyor evet. şu an için. Gitgide işte o insanın yaratıcılığının önemi daha da öne çıkmaya başlıyor. Çünkü günün sonunda yapay zekanın içerisindeki de eğitilmiş bir dataset yani. Hı hı. Yani çoğunlukla zaten benzer cevapları veriyor birçok konuda. Hemen hepsi. Ya zaten dün hatta bir yoruma cevap olarak yazdım. İşte insanlar diyor. Cursor mu kullanayım? İşte windsurf mu kullanayım? Bilmem ne mi kullanayım? Ya ama temelde kullandıkları modeller ne oluyor lan? Lastiğini kaldırmamıştım. Hı hı. Kullandıkları modeller neredeyse aynı. Evet. Artık jargonu oturdu o text editörün Aynen. skill seti diyelim, Evet. yetenekleri. Hı hı. Yani işte çıktı en son biliyorsun Google'ın anti-gravity'si. Hı hı. Ben denemedim şahsen. Ya ben Sen denedim. videosunu çekmişsin. Yani böyle çok aman hayatımıza yeni kattığı bir şey yok. Onu Evet. söylemeye çalışıyorum. Günün sonunda bunu kullanacak olan insan yine. Hani fark yaratacak olan yine kendimiziz yani. Bunlar kullanmadan anlamıyorsun bu arada. Bence insanın kendini keşfetmesi için de güzel bir araç oldu bunlar biliyor musun? Yani insanı insan yapan unsurlar işte bu yaratıcılık dediğin gibi ya da nasıl söyleyeyim sana mukayese etme yeteneği diyelim. Hı hı. Artık ne demek lazım bilemedim. Onların farkına varıyorsun. O farkındalık da iyi hissettiriyor sana. Ulan diyorsun ben makine değilim yani. Evet. Ben çünkü çok farklı ele alabiliyorum Kesinlikle. sorunları, yapacağım, geliştireceğim şey neyse onu. O yüzden o benim hoşuma gidiyor içten içe. Yani o benim rakibim değil, benim Yol arkadaşım gibi bir şey oldu. Aynen öyle. Böyle de düşününce mental olarak hiçbir derdim yok, hiçbir kaygım da yok. Kesinlikle. Kaygım zaten ilk baştan beri çok aman bir kaygım yoktu ama
öyle bir pazarladılar ki kardeşim, yani tamam dedik herhalde Ya şey konusunda iyi gerçekten ama. Hani başlarında diyorduk belki 10 kişilik işi bir kişi yapabiliyorsun diye. Şu an hakikaten artık hani Evet. abartı değil yani. 10 Evet. kişilik işi bir kişi yapabiliyor. Ama hakikaten. doğru insanın Tabii, elinde doğru 10 insanın kişilik elinde. iş yapabiliyor. Yani işte bu yüzden de biraz kötü etkilendi açıkçası. Sektöre yeni giren arkadaşlar, yeni yazılımcı olan insanlar, işte yeni başlayacak olanlar. Ya aslında daha doğrusu şöyle etkilendiklerini düşünüyorlar şu yüzden hani iş ilanları azaldı bu konuda. Artık böyle junior'a ihtiyaç çok daha az diyeyim. Niye? Çünkü hani şirketteki deneyimli birisi yapay zekayı kullanarak birçok kişinin o amelasyon işini yapabiliyor. Hı hı. Fakat aslında şöyle de bir fırsat doğurdu. Artık junior insanlar elindeki az bilgisiyle, o belki çok basit temel kavram bilgisiyle çok iyi uygulamalar, çok kapsamlı uygulamalar geliştirebilmeye başlayacak. Yani böyle de bir açıkçası şey var. Dünya yarattı yani, bunu da diyebiliriz. Ya zaten genelde böyle çok dezavantajlı gibi duran şeylerin aslında alttan alta çok inanılmaz avantajlar getirdiğinin farkında olmak lazım. Kesinlikle. Ya bu rekabeti kızıştıran bir faktör oldu. Ama rekabet var demek, yani imkan yok demek değil. İmkan her zamankinden daha fazla. Sadece tabii ki yapay zekadan dolayı ne diyeyim, atıyorum 1 milyon kişi bir ürün geliştiriyorsa tabii ki içinden 10-15 tanesi çıkacak, işte 100 tanesi çıkacak belki bir fark Bu arada yaratacak zaten ama- hep öyleydi. Aynen, zaten hep öyleydi günün sonunda. Önemli olan o trendi takip etmek ve hani şeylerin peşinde koşmaya devam etmek. Yani iş gücü olarak evet ihtiyaç azalıyor ama işte bir yandan da pazar büyüyor. Yani yazılım sektörünün çözdüğü dert sayısı çok artmaya başladı Hı hı. son zamanlarda. Niye? Çünkü böyle çok amele yapılabilecek yazılım işleri vardı tabiri caizse. Ertelenen. Onları çatır çutur yapıyoruz. Ne bileyim, çok basit bir örnek vermek gerekirse işte kendi kullandığımız, içeride geliştirdiğim bir uygulama vardı. Yani ne zaman çok amelasyon bir iş gerçekten, hani nasıl diyeyim, 2 tane ürünü birbirine senkronize eden, işte bu tarz ürünler genellikle çok amelasyon gerektirir. Niye? Çünkü işte birbirine map etmen gereken bir sürü field olur, işte model olur. O tarz işleri var ya, o kadar hızlandırdı ki yani gerçekten böyle yani yapılamaz, aman iğrenç denilen ürünleri bile artık çok kolay geliştirir olduk yani. Hı hı. Ne diyeyim, işte atıyorum WordPress özelinde konuşayım mesela. İşte WordPress'ten bir yere, işte başka bir platforma geçirecek olan belki bir plugin, bir tool yazmak işte gerekiyordu. İşte bunları yazmak ölüm gibiydi yani, çünkü WordPress'in içinde milyonlarca field var, onları neye dönüştüreceksin vesaire derken şimdi yapay zekaya bir prompt veriyorsun. Diyorsun ki al kardeşim, elimdeki field'lar bunlar, modeller bunlar. Her şey hepsini kendi hallediyor zaten. Orada yani. bir de yapay zekanın katma değeri bence iyi. Senin öngöremediğin hikayeleri de sana herif hatırlatıyor Aynen ya. öyle. Bence o kısım bayağı bir kıymetli. Kesinlikle, yani özellikle işte bu kod editörleri nasıl promptlar veriyorlarsa artık işte scope'a çok kapsamlı bakabiliyor. Yani işte değişken isimlendirmesinden tut da, ya o bile dertti zamanında. Tabii Düşün canım. yani bu değişkeni nasıl isimlendireceksin? İşte fonksiyonu nasıl isimlendireceksin? Yani böyle şeyleri artık düşünmez olduk yani. Hı hı. Orada ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum Ömer. Katılır mısın onu da bilmiyorum ama şimdi bu junior meselesi var, hep konuşuluyor işte, ya da sayılardaki düşüş, işte işten çıkarmalar falan. Şimdi burada bir at izinin it izine karışma durumu da var sanki şu açıdan. Covid döneminde firmalar biliyorsun inanılmaz Evet. büyüdü. Ekonomiler, bizim sektörden bahsediyoruz. Evet. Büyüdü, yatırımlar, Hı hı. ıvırlar zıvırlar. Kontrolsüzce büyümenin sonucunda Covid bitince de Hı hı. firmalar, zaten biz bunu konuşuyorduk insanlarla, işte menajer rolündeki insanlarla Hı hı. falan. Ya büyümeyi ölçmenin birkaç tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi de aslında insan kaynağı, ya insan sayısıyla Evet. ölçülür aslında. Sen Evet, kaç maalesef kişi çok yanlış bir çalıştırıyorsun? metrik olsa Aynen da. öyle. Ama böyle. Evet. Yani yukarıdan sürekli baskısı oluyormuş. Ben çok bilmiyorum o işleri. Şimdi o tarafında yokum. İşte takımınızı büyütün, takımınızı büyütün. İyi de kardeşim 3 kişilik işi zaten 15 kişi yapıyoruz. İşte yapamıyor bir de yani. Ha bir de çeviremiyor. Aynen. Ben şunu dinledim. Yani nasıl söyleyeyim? İyi bir şirketin yöneticisinden, abi iş uydurmaya çalışıyoruz, Evet, aynen millet öyle. boş kalmasın diye, tamam mı? Dolayısıyla bu köpük, hem de bu uzaktan çalışmanın orada bir paradigma değişimi de oldu aslında şirketlerde. Yani bugünkü o işten çıkartmalar, juniorların eskisi gibi iş bulamamasının altında yatan sebeplerden bir tanesi yapay zeka, evet, ama işin bir de böyle sosyolojik de bir şey var, Kesinlikle, tarafı ekonomik. var. Yani %100
ulan AI çıktı da tabii herkes ki. şey oldu, işten çıkartmalar başladı falan değil. Denk geldi aslında. Evet, denk geldi. Öyle bir birleşim oldu gerçekten. Ya evet, şeyi hatırlıyorum. Yani bir ara korona döneminde, yani kimle konuşsam Getir'de çalışıyordu mesela yani. Evet. Öyle bir dönem vardı. Evet, aynen öyle. Nerede çalışıyorsun kardeşim? Getir'de çalışıyorum. Sahibinde çalışıyorum. Sahibinden de Hepsi orada da çalışıyorum. Ya ben şunu biliyorum bak, çok özür dilerim. Ya bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hiç yazılımla işi olmayan, yazılımla hiçbir, yani hem akademik olarak bir eğitim almamış, hem uzaktan yakından işi olmayan insanlar yazılım öğrenip çok aşırı temel seviyede çok büyük firmalara girdiler ya. İşte ben tamamen farazi örnek veriyorum. İşte ev hanımıydım. Önüme bir Instagram'dan bir şey geldi, işte eğitim. Test otomasyonlarını öğrendim. Bilmem nerede işe başladım. Böyle şeyler duymaya başladık. Yani çok garip bir dönemdi ya. Yani dolayısıyla o bence insanların algısında birazcık şey yarattı. Katılıyorum. Sorunlu bir hale getirdi Evet. aslında. Ben Tufan'ı doktora götürmüştüm. Doktor bize şey dedi, o zaman konuştuk işte, ne iş yapıyorsunuz çarçurt. İşte yazılım geliştiriciyim dedi. Ben de dedi yazılım öğreniyorum ya. İçimden dedim ki kardeşim bu iş eğer, çünkü inanılmaz maaşları var, inanılmaz çalışma koşulları. Her Yani çok şey gibi oldu. ütopik bir dünyada yaşıyor. Halbuki bizim canımız, asıl işi yapanlarda böyle bir şey olmadı yani. Aynen. Etki olmadı. Şey gibi oldu ya. Şu an işte kurye mesleğinin durumu gibi oldu. Yani kardeşim motorunu al gel. Ya, aynen Başta öyle. yani. Ya bir de telaffuz edilen rakamlar. Tabii canım. Konudan konuya atladık yapay zekadan ama ben şunu bir hatırlıyorum ya. 10.000 liraydı diyelim sektör ortalaması. Birden 50.000 lira oldu Tabii, ya. tabii, Bir yok, sabah değişti her hatırlıyorum şey ya, aynen. yani. Ve işte o rakamlara ciddi insanlar alındı yani. Çok çok fazla insan alındı Evet, yani. aynen öyle. Ki öyle bir atıyorum hani, yani Türkiye ekonomisi için, yani dünya ekonomisi için de öyle de hani yapılan iş modelinde Öyle o kadar bir para yok. Öyle bir Aynen, karlılık yok aynen yani. öyle. O İşte çok atıyorum garip. market sektörü için konuşalım. Ya zaten adam aldığını 5 lira 10 lira kar koyup satıyor, satamıyor. %3, %5 yani. Yani atıyorum Getir özelinde konuşalım yine. Yani atıyorum pirinç satıyor 1 kilo 40 lira 50 lira artık, neyse fiyatını şu an tam kestiremiyorum. Ya şimdi sen evet Migros'ta yarışıyorsun bir şekilde, işte ona milletin evine götürerek belli bir hizmet koyarak, ama kardeşim Migros onu 20 liraya alıyorsa sen onu 35-40 liraya alıyorsun, yani ne kadar kar, yani Migros kadar ucuza da alamayacaksın onu. Çünkü herifin ekonomik gücü yok sende. Bir de herifin business'ı yıllardır Tabii o. canım, aynen Sen öyle. dün girmişsin. Sadece Getir için değil, bir sürü şey için öyle. Yani yatırımcının, tırnak içinde söylüyorum, parasını yakmak için abuk sabuk reklamları da ben hatırlıyorum. Aynen öyle. Bir sürü şey startup diyelim için. Ama işte para yaktığın kadar var oldu. Aynen. Ondan sonra zaten yok oldu yani. yani biraz öyle oldu. Ya tabii ki şu anda hala işliyor ama o zamanki şanından, Almanya'dan, şöhretinden vesaire yok. Aynen Almanya öyle. işte İngiltere'de işte açıldılar, aynen. firmalar aldılar falan. Aynen öyle. Ha tabii bu işler bizim alanımızın dışında Ya tabii ki, bebekler ama aynen. sonuçta görüyorsun, bir de yani görüyorsun. şey var, gördüğün kısım var. Velhasılı Ben orada hep şey örneğini veriyorum. İnsanlar da kerameti kendinden sanıyor. Bu şeyi seviyorum, söylemi. Öyle olunca da abi iş bulamıyorum. Şimdi öyle CV'ler geliyor ki zaten senin iş bulamaman lazım kardeşim. Aynen. Özür dilerim yani ama bir önceki çalıştığın iş yerinin iyi bir iş yeri olması tabii canım çok bir fazla anlam faktör de, ifade aynen etmiyor. öyle. Yani ben şeylere çok üzüldüm bu hikayede mesela. O çocuklar gerçekten hayalleri kırıldı yani. Yani düşün ki iyi maaşlara işte şey setleri veriyorlardı, hatırlıyor musun? Aynen. Ben LinkedIn'e bir giriyordum. Aynen, herkes işte yok Bir tane kahve MacBook, termosu, bir tane tablet, telefon, bir aynen. tane bilmem ne. Abi bu arada ben yani Allah biliyor galiba bir ara şey dedim. Biz demek ki abi hiçbir boktan haberimiz yok. Millet dünyanın parasını kazanıyor. Bir senelik tecrübeli insanlar, işte 2 senelik. Tabii bunun marketingi de çok yapıldı. Yani işte Tabii canım. atıyorum TikTok'ta, Instagram'da bilmem nerede işte şu şirkete Sabah girdim. kalktım kahvemi içtim. Kahvemi içtim, şeyim geldi şirketten, kutum geldi. Aynen öyle. Yok işte şey, sonra işte ofis
Sonra da işte korona bitmeye başladığında şey moda oldu. Hala da ekonomi tam çökmezken diyelim. İşte ofis vlogları, gidiyor işte granolasını, müslisini yiyor, sucuklu tostunu yiyor, Hiç bilmem sorma nesini. ya. Kardeşim kim çalışıyor burada? Tamam güzel şeyler bunlar eyvallah da. Ya birileri de çalışacak da burada sabahtan Tabii. akşama kadar. Ha, genel zaten iş 3-5 kişinin üstüne Ha, kalıyor tabii ki zaten. aynen öyle. Hı hı. İşte öyle olunca da ilk krizde Sen 3-5 kişi diyorsun. haricindeki herkes şutlanıyor yani yapacak da bir şey yok. Evet. Sonuçta para kazanamadıktan sonra kimseyi suçlayamazsın yani. Hı hı. Yani Ee, tabii dünya genelindeki ekonomik çalkantılar diyelim. Tabii canım. Yatırımcılar yatırımları kesti. Aynen öyle. Ya şu an dünyada hala kriz devam ediyor. Hı hı. Yani sadece bazen algısı oluyor ya, bizim ülkede zaten bunu konuşmaya gerek yok. Bizde sürekli bir kriz var. Evet, Hem kesinlikle. ekonomik. Biz alıştık artık. Biz onu o başka bir şey Aynen yani. öyle. Biz seneden seneye %50 görmezsek zaten Enflasyon anormallik var Aynen yani. öyle ya. Ya dolayısıyla ya bu arada şeyde zaten hep tartışılıyordu biliyorsun. Yani insanlar yatırım yapıyor ama Hı hı. hangi parayla yatırım yapıyorlar? Evet. Bir soru işareti. Yatırım yaptıkları şeyin katma değerinin olmadığını aslında yani bunlar farazi söylemler Tabii. biraz ama uzaktan bakınca diyorsun ya abi buna bu para yatırılır mı Evet. mesela? Adam yatırmış. Yani arkasında da muhtemelen başka hikayeler Ya var. tabii İşte kesinlikle bizim bilmediğimiz şu neler Twitch'te, Movitch'te biliyorsun millet para aklıyor mara. Evet. Yani o kadar karmaşık ve nasıl söyleyeyim böyle çok kontrol edilemez bir hale geldi ki o şey. Evet. Yatırımcılar Hı sırf işte yapay zeka, hatta yapay zekanın bu ChatGPT'den önce hatırlıyorum bir araştırma vardı. Biz yapay zeka şirketiyiz diyen şirketlerin %90'ı Hı hı. yapay zeka ile hiç alakası olmayan işler yapıyormuş. Yani Evet. öyle acayip şeyler vardır, rakamlar vardı. Neyse günümüze geldiğimizde yapay zeka bence güzel bir alet. Evet. Yok katılıyorum. Yine diye girelim Hı hı. yeni başlayan arkadaşlara. Dediğin gibi dezavantaj doğru Hı. ama Her hem zaman da bir öğrenme fırsat. açısından Hı. her şeyi öğrenebilir durumdasın. Hı hı. İki, Allah'ın bir kuluna bağımlı olmadan iş yapabilecek durumdasın. Evet, aynen öyle. Ya aslında işte biz konuşuyoruz yine arkadaşlarla konuşurken de ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen de aynı. Zaten senden çoğu şeyi ben geri bildirim alıp ona göre konuşuyorum. Güveniyorum çünkü senin şeylerine, saplamalarına diyeyim. Hı hı. O farkındalığa gelmek çok zor. Kesinlikle. Bunun yapay zekadan alakası Aynen. yok. Bunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Ya bunu şöyle düşün ama atıyorum. Biz yapay zekadan önce de böyle düşünüyorduk belli konularda. Yani bizim kafamız yine şuydu atıyorum. Örnekleri görüyorduk işte. Atıyorum mülakatta işte bilmem binary tree sordular Evet. geçemedim. Kardeşim biz zaten bu işin mutfağındayız yani. Kaç kişi binary tree yazıyordu zaten. Hani biz zaten birçok işimizi hızlı halletme modundaydık. Yani ürünümüzü çıkaralım, Hı hı. işte bir şey yapalım, hızlı geliştirelim. Şimdi o kafanın ürünü olarak işte yapay zeka biraz daha hızlandırıyor. Hı hı. Biraz daha değil mi? Çok daha hızlandırdı bizi. Yani şunu Ama söylüyorsun, mental aynı değil mi? bizim yani. Yine ben son videolarım bir tanesinde bahsediyorum. Tabii dinleyenler ne kadar onu alabiliyor ya da anlayabiliyor emin değilim. İnsanlar sanıyor. Biz önceden uygulama geliştiremiyorduk. Hı hı. Yapay zeka çıkınca geliştirmeye başladık. Yani bu yanlış bir kere. Hı hı. Biz zaten önceden uygulama geliştirebiliyorduk Aynen. ve tırnak içinde bir sürü sektör profesyoneli görece hızlı da prototip yapabiliyordu. Evet, aynen. Tabii bu kadar hızlı değil ama hızlı. Yani bizim derdimiz yani daha düz konuşayım. Bizim zengin olamama sebebimiz uygulama yapamıyor olmamız değil Tabii, zaten. aynen. Bunu sadece bunun farkında olmak lazım. Evet. Bu kıymetli bir nokta çünkü. Katılıyorum. Evet yapay zeka hızlı yapıyor işleri Hı hı. ama biz işte bir ara biliyorsun no code işte çok tabii o kadar hızlı değişiyor ki Aynen. işte no code platformları çıktı diyelim. Hı hı. O zaman da dediler, yazılım bitti dediler. Ama hiç öyle olmadı. Aynen öyle. Bambaşka yerler açıldı. Benim Evet. bir sürü, şimdi bizim Emre onlar da mesela o platformlarda uygulama yapıp para kazanıyor adam. Yani Evet. danışmanlığı adamın business'ını çevirdiler o tarafa doğru. Aynen öyle. İşte çıktı, web sitesi yapma işi bitti. Neydi o? Wix'ler bilmem Aynen, neler. Wix. Bitti mi? Bitmedi Yok, abi. bitmedi, aynen öyle. Bambaşka bir yere evrildi. Yani dolayısıyla trene
Bakış açınla alakalı. Evet, ya pasta büyüyor diye düşünüp Hı-hı. bir yerinden tutmak lazım. Bir dilimde işte bir çatalda atmak lazım. Aynen. Duruma göre ileride o bir dilim olur, bilmem ne olur. Artık business'ın büyüklüğüne göre değişecek şeyler ama Hı-hı. önemli olan şey her zamanki gibi business burada yani ve satış yani. Evet, bu kadar. Satış yoksa istersen kardeşim yani roket yapsan onu pazarlayacak, satacak, duyuracak biri yoksa ekipte istersen ne diyeyim atıyorum S400 yap aynısını. Sen Aynen. onu pazarlayamadıktan sonra yani hiçbir boka yaramaz. Aynen. Günün sonunda. Ki yapay zeka işin o taraflarında hiç yok. Tabii hiç yok işte aynen Sıfır. öyle. Yani katma değerin ne olduğunu biliyorum, emin değilim Evet, yani. evet yani o konularda gerçekten Hı hı. çünkü işte satış kolay bir şey değil yani. Hep konuştuğumuz, hep birbirimize şey yaptığımız biz de bence satışı çok bilen insanlar değiliz. Hı hı. Hani çok iyi bilen insanlar değiliz. Hı hı. Yani belki hani göre şey yapa el sıka sıka belki bir nebze öğrenmişizdir ama Çünkü şey değil, satış dediğin bizim kod yazma yani nasıl söyleyeyim, determinist çalışan bir tabii sistem aynen değil öyle. yani. Ha, kesinlikle aynen Hı hı. öyle. Ha, onu diyecektim ben de az önce. Yani bir reçetesi yok bu Evet, işin. aynen, reçetesi yok. Doğru. Çok böyle nabza göre şerbet bir iş. Böyle sinirlerini aldırmış olman gereken bir iş. Psikolojiyi biliyor olman Aynen. lazım. Şimdi biz günün sonunda hani mühendis olduğumuz için diyeyim, hani mühendis kafasıyla yaklaştığımız için bazı konulara şimdi karşı taraftan bir talep geldiği zaman dakika bir tribe girmeye başlıyor zaten. Of bu böyle o böyle. Yani normalde bir satışçının yaptığı işte hallederiz, yaparız. İçeriz. Sen yeter ki parasını ver bu Tabii işin. canım. Bir kere para almayı da bilmek Aynen. ayrı bir meziyet. Şimdi biz dakika bir işte mühendis kafasıyla tribe giriyoruz. Tabii ki biz de yaparız yani. Biz de hallederiz kafasıyla yaklaşıyoruz da o içimizde bir şey oluyor yani. Bir gıcıklık başlıyor bu tarz böyle saçma sapan işte kardeşim o buton biraz daha yüksek olsun bilmem ne. Çünkü günün sonunda karşıdan gelen her talep senin işine karışmak oluyor. Evet. Yani öyle bakıyoruz o ürün ona. aslında senin olmuyor artık. Aynen öyle. Ya biraz egoist yaklaşıyor mühendis yani yaklaşıyoruz diyeyim mühendisler olarak, mühendis kafasıyla yaklaşan insanlar olarak bu konuya. O da günün sonunda hani satış kısmındaki böyle yeteneklerimiz ne diyeyim köreltiyor iyice. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Yine sektörden sevdiğim bir kardeşim. Kimse bu işlerle ilgili bir tweet attıydım, şey yazmıştı bana. Ya işte abi o zaman işte market fit ya ürününüz markette şey değil yani. Product market fit yok. Ya şimdi evet yok, olabilir bu arada. Evet. Ona ben bir şey demiyorum. Ama bir yurt dışında dünyayı hedefleyen, dünya pazarını hedefleyen bir ürünle lokalde çok niş bir alanda bir iş yaptığın zaman orayı hedefleyen ürünün stratejisinden tut, satışından tut, tahsilat diye. Ben mesela bir tane yurt dışından bir tane vatandaşla konuşsam bu işleri yapan, desem ki ona tahsilat diye bir şey var. Adamın haberi var mıdır bunlar? Adam diyecek ki ya ben buraya bir tane ödeme mekanizması koyuyorum, herif subscription'ı ödüyor. Bizim ülkemizin dinamikleri farklı. Bir, iki, sektörlerin dinamikleri farklı. Kesinlikle. Yani ben desem ki mesela yabancı birine, kardeşim adam bize şunu teklif ediyor. 60 gün sonra çek vereceğim. Aynen. 60 gün vade. Adam diyecek ki bana çek ne vade ne bir de. Yani 60 niye böyle bir şey var? Aynen öyle. Şey var ya herkes çok özür dilerim. Sanki bazen şey sanıyor millet. Ulan oraya sanal post koymadık yani bu teknik Aynen. bir eksiklikten. Abi onunla alakası yok. Adam da öyle bir şey oturmamış. Kültürel olarak bunlar yok yani karşı tarafta. Ya şey bambaşka canım. Ya şimdi adam product market fit diyor. Muhtemelen bildiği tek market atıyorum sadece işte son kullanıcıya gidecek uygulamalar yapmıştır. Ya işte bütün sayıları milyon milyar zannediyordur. Kardeşim öyle pazarlar, öyle business'lar var ki sen bir ürün geliştiriyorsun, bir kişiye satsan zaten abat oluyorsun. Yani öyle iş modelleri var işte lokalde atıyorum ya da işte 5 kişiye satıyorsun ama işte o 5 kişi zaten belki şirketini 15-20 kişiye büyütmeye yetecek işler var. Yani o market değil. Evet aynen öyle. Yani Apple Store'dan bahsetmiyoruz. Tabii ki aynen öyle. Yani ürün dediğin zaman sadece böyle son kullanıcıya gidecek ürünler yok. Dediğin gibi bu ülkenin dinamikleri bir kere bambaşka. Yani çek örneğiyle alakalı bir komedi filmin birinde vardı işte bu Türkiye'de senetli ödeme var ya işte senet cirolamak diye bir kavram var. Yani işte ben
benim Abdullah abiye ödeme yapmam gerekiyor. İşte 50.000 lira borcum var. Veriyorum senedimi. Abdullah abi kendi imzamı bilmem ne mi atıp. İşte Abdullah abinin de Ahmet abiye atıyorum borcu var. O da benim senedimi veriyordu. O da kendi işte imzasını atıyor. Günün sonunda ortada para yok. Tamam, para yok yani. Ama iş dönüyor bir şekilde. Çünkü bir değer var aslında ortada. Ve şöyle söyleyeyim, ticaret şu andaki durumu bilmiyorum. Yani ben 10 sene önce bir önceki iş yerimden ayrıldım. Ticaret bu kadardı yani. Ya böyle dönüyordu ticaret. Hala daha fazlası yani. Parayı görmüyorsun. Aynen öyle, görmüyorsun. Günün sonunda bunların da bunun da bir takibi yapılması gerekiyor vesaire. İşte bununla alakalı bir Türk komedi filminde bir şey var işte. İşte senet böyle cirolanmış, üstünde 10 tane şirketin imzası var, elden ele dolaşmış. En son işte Çinli bir firmaya gidiyor bu senet. Bu ne diyorlar işte, tarihi bir eser bilmem ne, anlamıyor, böyle komik bir sahne var, şimdi anlatsam komik olmayacak, o yüzden zorlamıyorum da. Velhasıl yurt dışında gidip desen senet çek, hakikaten şey olacak yani. Hani o ne kardeşim, niye böyle bir şey var diyecek kardeşim. Böyle yani. Bizde böyle ya. Ya 90 gün, 120 günden aşağı ödeme yapan yok atıyorum zaten bazı sektörde. Yani bunun yanlıştır, doğrusunu yapmıyoruz, konuşmuyoruz. Ya bunlar işin realitesi yani. Kesinlikle. Adama şey diyemiyorsun. Kardeşim işte bizde şu bile zor bak. Bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsun biz SAS işi yapıyoruz. Şu bile ne kadar zor biliyor musun? Şimdi diyelim ki sen bir yerden, işte ben Cursor kullanıyorum. İşte geçenlerde diyelim ki kredi kartım kayboldu, değiştirdim. Ödeme çekemedi karttan. Ertesi gün kapat herif servisi. Aynen. Sen kapatabilir misin? Aynen. Soruyorum sana. Nereye kapatıyorsun Nereye ya? Orada da şey diyor işte, siz işte kendiniz, abi business çok zor bir iş. Evet. Çünkü ayın sonunda sen abi elemanların maaşını vereceksin. Aynen. Kiranı ödeyeceksin. Aynen. Tamam mı? Bir de şimdi o sektörün dinamiği o, tamam mı? Ya şimdi tutup şey diyemezsin, atıyorum 120 gün vadeyle çalışan bir sektör vardır. Geliştirdim bir şey diyelim. Ya yok kardeşim, ben parayı peşin alacağım. O zaman kimse de almaz ürününü, yani yüzüne bakmazlar. Çünkü tek sen değilsin ki yani. Ya evet. Adam der ki daha kötü bir şey kullanırım. Ama işte 120 gün vadeli çalışmış. Benim ekonomik düzenimi bozuyor kardeşim bu der. Ben de böyle işine geliyorsa der günün sonunda. Ağzına açık kalırsın sen de orada. Çünkü sektörün çoğu, yazılımdan bahsetmiyorum, ticaretle uğraşan insanlardan para almak çok zor. Yazılım gibi elle tutulmayan, gözde görülmeyen bir şey için para almak daha da zor. Bir kere sen söyle. İşin burasını kapatamayecektim de sen anlat. Ben yazılım sektörü diye bir şey olduğunu zaten düşünmüyorum. Özetle konuşmak gerekirse. Evet. Yani günün sonunda yani çalıştığınız iş, yaptığınız şey ne kadar yazılım olursa olsun, sektör, atıyorum banka, okul programı üretiyorsunuz, yazılım üretiyorsunuz. O sektör okul otomasyon sektörü. Tamam, yazılım sektörü diye böyle genelleştirilmiş bir şey yok. Tamam mı? Yani business'ın ne olduğunu iyi anlamak lazım. Şimdi yazılımcılar olarak orayı kestirmekte zorlanıyor olabiliriz. Orada şey de var mesela, örnek olarak. İnsanlar şimdi hep bankalarda çalışıyor diye. Bankalarda şu anda baktığın zaman belki de en çok geliştirici istihdam eden kurumlardan. Kesinlikle, ve son zamanlarda çok arttığını görüyorum. Fakat herifin business'ı para. Tabii canım, yazılımla alakalı. Adam para satıyor, adam yazılım satmıyor. Aynen tamam mı? öyle. Dolayısıyla adam araç yani yazılım adam için. Adam yoksa şeyi bilmiyor olabilir mi bir banka? Ulan bu iş 3 kişi yapar da ben 30 kişi çalıştırıyorum ya da outsource ediyor işi. Aynen. Herif çünkü yazılım firması değil. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bu arada Ömer, gidiyoruz o Frize, ben gidiyorum ama bilmiyorum yolu ha. Bakalım. Şeyi hatırlıyorum, şöyle alta doğru bizim şeyden sıyrılıp dereden yukarıya gideceğiz. Klasik of yolundaysa evet orada. Daha az daha var. Zamanımız da var. Yani işin bu para pul meselelerini çok konuştuk diye 9 dakika gösteriyor. Konuyu değiştireyim istiyorum. Bu arada çok şey ısındım ya. Ne diyecektim? Bir de yani sektör bitecek falan diyorlar ya, yazılımı sanıyoruz bazen. Bir tane yazılım var, sonsuza kadar çalışacak. Ya bunun bu yazılım yeri geliyor komple sil baştan değiştiği durumlar oluyor. Kesinlikle. Gelişen teknolojiye ayak uydursun diye bir sürü yerini mıncıklıyoruz. Yani yaşayan bir şey. Çöpe atman gerekiyor yani, atıyorum 10 senedir geliştirdiğim bir şeyi gözünü kapatıp çöpe atman gerekiyor yani ilerleyebilmek Dolayısıyla kolay kaybolacakmış gibi ben hissetmiyorum açıkçası. Şeyler değişecek, ona yani bir paradigma değişiminin içindeyiz zaten. Aynen. Ona yapacak bir şey yok. Ama sen hiç
adapte olmayıp bekleyip de sırtını yaslayıp koltuğa ulan elimden alacak, ben zaten gideyim işte başka bir iş kendime şey yapayım. Bu da çok sağlıklı bir yaklaşım değil yani. Ya, her meslek için geçerli. İyi olmak istiyorsan, o işin iyisi, ehli olmak istiyorsan kendini sürekli geliştireceksin. Yani. Her naneyi bileceksin. Doktorsan da böyle, mühendissen de böyle, avukatsan da böyle, evet. Pazarcıysan da böyle yani. Tabii canım. Günün sonunda ticaret, yani para kazanacaksın. İşte bir iş kuracaksın, bir şey yapacaksın. Ticaret dediğin şey paranın takası. O parayı atıyorum 2025 yılında birinden almak başka, 2030 yılında almak bambaşka olacak. Niye? Çünkü seninle beraber her şey gelişiyor yani. Dünya gelişiyor. Senin onu takip ediyor olman lazım. Tabii içinde olunca şeyi fark edemiyorsun. Geçen nerede izledim? İşte atıyorum mesela 2000'li yıllar bizim jenerasyon için çok yakın yani. 20 sene, tamam ağızdan 20 sene böyle çok inanılmaz bir rakammış gibi geçiyor ama bizim hayatımızın işte ergenlik dönemlerimize denk gelen mesela 2010'dan 2025'teyiz biz. 15 sene olmuştu yani neyse. Verilere bakıyorsun. İşte ülkenin ekonomisinin büyümesinden tut, ülkede üretilen mallar, ıvırlar, zıvırlar. İnanılmaz bir büyüme olmuş, tamam mı? Evet. İnanılmaz. Lan diyorsun, ben yaşadım, hiçbir büyüme ben hissetmedim. Yani her şey değişti aslında. Yol bile değişti kardeşim. Arabalar değişti. Şöyle düşün, bu Bak, şimdi bak çok basit bir örnek vereyim. Snickers var ya, çikolata. Snickers dedim mi kimsenin aklında bir şey canlanmıyor mesela. Bizim için Snickers bulamıyorsun mesela. erişilemez bir şeydi. O yüzden birçok şey erişimimiz, yani gerçekten globalleşti dünya aslında o manada baktığın zaman. Konuşuyorum mesela işte fabrikası olan babası zamanında dedesinden kalmış babası. İşte nesilden nesile de şey farklılıklar oluyor ya, olaylara bakış açılarında falan. Ya işte abi diyorum şöyle bir makine var. Instagram'da gördüm. İşte siz almaya ya işte biliyorsun durumları. Babam izin vermiyor almamıza. Niye işte? Ha biz böyle geldik böyle. Abi böyle geldik böyle gideriz diye bir şey yok. Adapte olacaksın tabii, yani. Aynen. Makine ise makine yani. Aynen. Alacağım bu makine. Çünkü günün sonunda atıyorum fabrika örneğini verelim. Atıyorum çok el işçiliğine dayanan bir şeyse sen zaten 15-20 sene sonra o işi elle yapan birini de bulamayacaksın. İş gücü bulamayacaksın. Evet. Çünkü zaten makineler yani şey değişiyor. Hani insanların şeyi de değişiyor. Artık yetenek setleri de değişmeye başlıyor. İşte endüstri devrimi gibi düşünebiliriz bunu. Onu diyecektim. Atıyorum bir şeyler çok çabuk değişiyor. İçinde olunca farkına varmıyorsun. Yapay zeka için de öyle bizim için. Anlamıyoruz. Daha geçen sene hani acaba mı kod yazacak mıydık? Hani tam yapamıyor, sadece bir autocomplete konuşmasını yaptık daha geçen sene. sene. Hatırlıyorsun. Gösterdim bana da. Abi otopilot diyorum hep. Copilot. İşte Copilot diye bir şey var. Hiç gördün mü? Tap. Çok acayip diyor. Aynen. Şu o deneyimi hatırlasana bir yani. Bok gibi, şu anda bok gibi o deneyim. Aynen. Şu anda bizi bok kesmiyor ya, yani. aynen öyle ama o zaman Bir şey daha söyleyeyim sana benzer. Cursor diye dedim bir şey çıktı. Şu inline edit meselesi var ya. Dedin ki abi bak böyle yazıyorum promptu, fonksiyon. Şu anda ben hiç kullanmıyorum o özelliği. kesinlikle inline edit nedir? He. Aynen öyle ki o zaman bu autocomplete'den sonra çıkan özellikte o zaman aklımız gitmişti çünkü ne yapıyorduk? O zaman yapay zekayı ben şöyle kullanıyordum. Sadece autocomplete olarak çalıştığı için. Comment satırına bir sonraki satırda şöyle bir fonksiyon vardır diye yazıyordum. Onu tamamlayarak gidiyordu. Sonra işte o inline prompt yazma olayı çıktı. İşte buraya şöyle bir fonksiyon yaz diye. Ulan aklım gitmeye başladı benim. İşte sonra agentlar derken lan bir bakmışız uygulama geliştiriyor. Aynen öyle. Velhasıl toparlayalım. Biz de yolumuza geldik. Çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Oldu mu? Spontan bu kadar olur abi. Aynen Konu yok, öyle. bir şey yok. Buradan Yanlış mı geldi? Yo, Doğru devam geldi, edebiliriz. değil mi? Aynen, ok yoluna girdik. Bu arada bizim arabayı kapattığım yer de şeyde. Burada ama. Düz devam buradan, ileriden zaten içeri gireceğiz. Bu arada ilk defa seninle böyle uzun bir yola gittik ha. Evet. Uzun da değil gerçi de. Bu arada ben bu konsepti çok sevdim. Bunu şey yapıyordu. Koray abiyle Arman abi. Kim onlar? Şu an yatırımcılık da yapıyorlar. Büyük de bir şirketleri var. Figo Para diye. Onlar yapıyordu. Ben çok eskiden beri izliyordum. Artık ara verdiler tabii, işleri bayağı büyüdüğü için. Senin şeyci. İşleri bayağı büyüdüğü için ara verdiler. Hatta benim Utilify zamanında da böyle bir şey, hani temas etme gibi bir şeyimiz vardı.
fikrimiz vardı diyeyim bu. Arabada mı konuşuyorlardı? Aynen, arabada muhabbet ediyorlardı. Bu konsepti sevdim. O tarz bir şey yapabiliriz yani. Yaparız. İşin en azından teknik ve yapay zeka boyutunda gelişmeleri anlattığımız. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Podcast niteliğinde de zaten bir yerlerde yayınlarız diye Aynen düşünüyorum öyle. bunu. Ama tabii süreklilik bizim açımızdan zor oluyor. Çok zor, ya. aynen öyle. Oldukça bu yaparız. muhabbeti aynen öyle. yaparız. Ne diyelim, kendinize iyi bakın Aynen, o zaman. iyi bakın. İnşallah da güzel kaydolmuştur. Şu an İnşallah. hiçbir fikrimiz yok Aynen öyle. ne olduğuna dair. Karavana. İyi günler. Hoşça kalın. See you.